Arkadaşlar merhaba. Hende İstanbul Akademi 8. dersimize hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar hatırladığınız gibi 7. dersimizde şal desenleri nedir, kaç formu vardır, nasıl çizilir bunlara bakmıştık. Şal desenimizi tasarladıktan sonra yapmamız gerekenler devam ediyor. İç tasarım, dış tasarım ve montaj olarak 3 ana başlıkta inceleyeceğiz şimdi. Sizin için bu şekilde bir şablon oluşturdum. İlk önce iç tasarım, sonra dış tasarım, daha sonra da görmüş olduğunuz bu büyük çiçekte montaj yapmayı göstereceğim. Bu çiçeklerin her birinin iç tasarımını gönlünüzce yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizin zevkinize kalmış. Dikkat etmeniz gereken şey içerideki desenlerin birbirine karışık bir çorbaya dönüşmemesi. Şimdi hep beraber ilk desenimizin iç tasarımını yapalım. Burada bir çiçek hayal ediyorum. İlk çiçeğimin iç tasarımını bitirdim. Belki buralara noktalar koyabilirim. Burada hayal etmemiz önemli. Sadece hayal ediyoruz. İkinci çiçeğimizin iç tasarımındayız. Yine hayal ediyorum. İstediğim şekilde süsleyebilirim. Bu çiçeğin içinde bir boşluk hayal ediyorum. Ve bu boşluğun kenarlarını dairelerle dolduruyorum. İkinci çiçeğimin içindeki tasarımı da bu şekilde hayal ettim. Dikkat etmem gereken önemli bir nokta, ilk daireyi hangi boyda yaptıysam, diğer daireleri de o boyda yapmaya dikkat ediyorum. Sadece dairelerin eşit olmasına dikkat edin. Üçüncü şal desenimi çizgilerle dekore etmek istiyorum. Haydi şimdi dördüncü şal desenine bakalım. Bu defa burada büyük bir çiçek göbeği hayal ediyorum. Desenlerimizin iç tasarımını yapmaya devam ediyoruz. Dördüncü tasarımda dikkat etmem gereken bir nokta. Buradaki çizgimi oval olarak aldıysam deseni oval olarak genişletiyorum. Beşinci desenimize de bakalım. Bu defa desenimi ortadan ikiye böldüm. Bu taraflarda salyangoz formları kullandım. Burada ise yine ekose çizgiler kullandım. Dikkat etmem gereken şey salyangoz formlarını kıvırırken örneğin bu desende kıvrımı sıkıştırmıyorum. Bu çizginin arkasından geliyormuş gibi hayal edip buradan ucunu çıkartıyorum. Yani her desenin hakkını veriyorum. Her salyangozun görünmeyen taraflarını görünmez, görünebilecek taraflarını da görünür yapmaya çalışıyorum. Altıya bakalım ister misiniz? En sevdiğim şal deseni dekorlarından birindeyiz. Çiçekler yapacağız. Dikkat etmem gereken nokta, ilk çiçeği hangi büyüklükte yaptıysam diğer çiçeklerimi de bu büyüklükte yapıyorum. Ve çiçekleri birbirinin arkasında saklanmış göstermem için daireleri tam bir daireymiş gibi hayal ediyorum. Görünmeyen yerler diğer çiçeklerin arkasında kalıyor zaten. Ve çok önemli bir nokta, Çiçekleri sıkıştırmıyorum. İsterse buraya sadece 3 çiçek sığsın. Önemli olan kaç çiçek sığdığı değil, çiçeklerin açık seçik ve görünür olması.
Ben burada Kayseri mantısı benzetmesi yapıyorum. Birçok meslektaşım bana gülüyor ama öyle. Önemli olan bu şal deseninin içine kaç çiçek sığdığı değil, Sığabilen çiçeklerin açık seçik ve görünür olması. 7 numaraya geçelim. Yedinci tasarımımı da bitirdim. Biraz eksik görünüyor biliyorum. Çünkü bunun iç tasarımı kadar dış tasarımı da önemli. Dış tasarımı tam yapılmamış bir şal desenine ben şal deseni demem. 8 numaradayız. Haydi bunu da bir tasarlayalım bakalım ne çıkacak. Sekizinci tasarımda tamamen içimden geldiği gibi davrandım. Ve biraz saçmalamış olabilirim. Siz de deneyin. Güzel oluyor bazen. 9'a geçelim. Bu defaki tasarımımda şal desenimin uç noktasına bir parça kalınlık verdim ve içeriden paralel bir çizgiyle ayrı bir sınır daha oluşturdum. Bu tekniği de kullanabilirsiniz arkadaşlar, hoş duruyor. Yine Kayseri mantısı tekniğiyle çiçekler koydum içine. Bu çiçeklerin göbeklerini ve dış yapraklarını bu defa oldukça büyük tuttum. Hepsinin aynı boyda olmasına özen gösterdim. Sıkıştırmadım onları. Benim için kaç tane olmasından ziyade net bir şekilde tane tane görünebilmesi önemli. Evet arkadaşlar, birlikte 9 tane desenin iç tasarımını yaptık. Şimdi isterseniz dış tasarımlarına bir bakalım. Neymiş bu dış tasarım acaba? Eğer bir şal deseni çiziyorsanız çok önemli altın bir kuralımız var. Bu desenin sırt kısmı, yani bu tarafı asla ve asla boş kalmaz arkadaşlar. Buralara çeşitli ebatlarda dallar gelir. Buradaki dalı çizmeden önce bu oyuntuya bir daire hayal ediyorum. Ve daha sonra bunu bir dal kıvrımına çeviriyorum. Söylemek istediğimin en basit hali bu arkadaşlar. Arkasından bir dal desenimin içine doğru kıvrıldı. Bu dala desenin akışına göre istediğiniz dekorasyonu verebilirsiniz. İkinci desene bakalım isterseniz. Biz bu dalı daha farklı nasıl dekore edebiliriz? Bu dalları hiçbir şekilde sınırlayamayız. Yine sizin hayal gücünüze kalmış. Bol bol şal deseni çizin, iç dekorasyonlarını hayal edin. Arkasındaki dalları tasarlayın. Benim bir defterim var ve bunun içinde tam 3 sayfa şal deseni dekorasyonları var. Aklıma gelenleri hemen çiziyorum. Yeri geldiği zaman kullanıyorum. Aynı dondurucudan mantı paketini çıkartıp haşlamak gibi bir şey. Gördüğünüz gibi çiçeğimin sırtına bu defa bir yaprak formu yerleştirdim. Bunun içini aynı şal deseni dekore ediyormuş gibi dekore ettim. Önemli bir ayrıntı daha var. Desenin sadece sırt kısmına değil, ön kısmına da dallar, çiçekler yerleştirebiliriz. Tamamen hayal gücümüze kalmış. Haydi 4. desenimize bakalım. Daha başka neler yapabiliriz?
Dördüncü desenimde yaprak formları kullandım. Bunların nasıl yapıldığına dair bir ders hazırlayacağım arkadaşlar. Ama bu dekorasyonda da bunları atlamadan geçemezdim. Sadece gözünüz görsün, aşina olalım. Birlikte bu yaprak formlarını ve varyasyonlarını inceleyeceğiz. Telaş yok. Beşinci tasarımdayız. Beşinci tasarımım için çok temel bir desen olan düz çizgi ve dişleri tercih ettim. Üzerlerine de nokta koydum. Sade, basit ve şık bir tasarım. Altıncı tasarıma bir bakalım. Bu defaki tasarımımda minik şal desenleri kullandım. Yine desenin bağlantısına göre siz bunları elbette değiştirebilirsiniz, çeşitlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, basit bir şekilde şal deseninin devam ettirilmesine baktık. Biz bu şal desenini elbette ki yapıp bırakabiliriz. Bırakmayıp devam da ettirebiliriz. Örneğin bacak bölgesi, kol bölgesi desen ince, uzun bir şekilde floral olarak devam edebilir. Buraya istediğiniz kadar uzantı ekleyebilirsiniz. 3 nokta koyalım. Devam ediyor. 8. tasarımdayız. Yine yukarı doğru devam etmeye açık bir örnek oldu. İsterseniz hızlı bir şekilde 9. desene de bir bakalım. Dokuzuncu desenimin elbette bu kısmını bir çiçeğin arkasına saklarsanız daha güzel görünecektir. Buraya bir çiçek çizmedim desenin bağlantısını göstermek için. Dış tasarımına gelince, çiçek yaprakları dersimizde görmüş olduğumuz envai çeşit çiçek yaprağını bu dalın arkasına yerleştirip bu desenleri renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Eğlenceli ve basit. Buraya kadar iç tasarıma baktık, dış tasarıma baktık. Peki nedir bu montaj? Bir de ona bakalım isterseniz. Buraya bir çiçek formu oluşturdum. Şimdi şal desenini bu büyüklükteki bir çiçeğe monte edip bu desenin ilerlemesine hep birlikte bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar, bir şal desenini çok dikkatli bir şekilde desene monte etmemiz gerekiyor. İlk önce desenin direksiyonuna karar verdim. Çizgimi bu şekilde çizdim. Desenin gerekli kısmını gerekli ölçüde çiçeğin arkasında bırakmaya gayret ettim. Ardından iç dekorasyonunu yaptım. Sonra dış dekorasyonunu yaptım. Buraya bir çiçek daha oturttum. Oldukça dikkatli bir şekilde şal desenini bu desene yedirmeye çalıştım. Sonradan eklenmiş gibi değil, desenin bir parçasıymış gibi göstermek bizim için çok önemli. Arkadaşlar bu dersimizde bir önceki dersimizin devamı olarak şal desenlerinin iç ve dış dekorasyonuna baktık. Aynı zamanda şal deseni bir başka desene nasıl monte edilir onu inceledik. Şal deseni nasıl devam ettirilir ona baktık. Bu dersimizde şükufe yoktu biliyorum, merak ediyorsunuz. Şükufe 15 tatilde arkadaşlar. Bir müddet aramızda olamayacak ama size çok selam söyledi. Eğer derslerimi faydalı buluyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, iyi çalışmalar dilerim.